Ben kendi müziklerimi yaparken de, piyano çalarken de hiç kimse benim gibi duyamaz. Şimdi size bir tane daha duyum fark örneği göstereceğim. Benim duyduğum, bu da etrafımdakilerin duyduğu. Hanımefendiler ve beyefendiler, Los Angeles'tan herkese selamlar. Bir hafta gibi bir sürenin ardından yeni bir video ile birlikteyiz. Yeni bir proje üzerine çalışıyordum. Epey süredir çalışıyordum zaten ama son bir hafta ciddi yoğundu. Ve dün gece itibariyle projeyi teslim ettim ve artık dedim ki hadi bir yeni video yapalım. Bugün biraz duymak üzerine konuşacağız. Duymanın müzisyenler üzerindeki etkisini konuşacağız ve bir insan nasıl duyar üzerindeki tabii ki teknik bir anlatım yapmayacağım burada ama her insanın duyduğu şey acaba birbiriyle aynı mı üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Ki bu biz müzisyenlerin üzerinde çok önemli bir konu oluyor bildiğiniz gibi. Müzisyen nasıl duyar, nasıl duymalıdır? Her müzisyen aynı mı duyar? Müziklerini büyük bir zevkle dinlediğimiz Chopin, Mozart, Beethoven, Rachmaninov ya da aklınıza kim geliyorsa Bach en eskilerden bir tanesi. Vivaldi misal. Bu adamlar nasıl duyuyorlardı? Kendi müziklerini nasıl hayal ediyorlardı? Çaldıkları zaman bu müzikleri nasıl duydular? Onların kendi müziklerinden duyumları bizimkiyle aynı mıydı diye bir düşünmeden edemiyorum. Ara sıra böyle YouTube'da dönemsel çalgılarla bu müziklerin çalındığı videoları izliyorum. Ve bugün işte piyanoda oturup Chopin çalarken Chopin'in gerçekten duyduğu tını bu muydu diye merak ediyorum. Ve aslında arada ciddi bir fark olduğunu görüyorum. Şimdi bu farklardan size birkaç tane örnek göstereceğim. Bakın Chopin günümüz modern piyanosunda o devasa tınlayan müziklerini aslında kendi dönemindeki piyanolardan nasıl duymuş? Bu adamın hayal gücü nasıl bir hayal gücü ki o zamanın zayıf tınılarıyla bile adam neler hayal etmiş? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Şimdi aslında bu konuda sayısız örnek verebilirim müzik tarihinden. Ama konuyu çok da uzatmak istemediğim için birkaç tane örnekle devam edeceğim ki bunları da Chopin, Mozart ve Beethoven üçgeninde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk etapta ilk örneğimiz olarak bir tane Mozart dinleyelim. Mozart'ın kendi zamanında kullandığı piyanolarla bizim şu anda kullandığımız modern piyanoların arasındaki tını farkını bir duyalım. Mozart bu piyanoları nasıl duyuyordu ve hayal gücü bu adamın bu piyanolarla nasıl işledi? Hadi bir bakalım Mozart neler çekmiş. Tuş farkını görüyor musunuz? Bizdeki beyaz tuşlar orada siyah. Bizdeki siyahlar ise orada beyaz. Günümüzde de böyle piyano üretiliyor aslında hala. Ama bizim için önemli olan şey tını farkı. Bakın tını farkı. Çok sert çalınmış bir telli çalgı gibi duruyor daha ziyade. Barok dönemin tuşlu çalgısı olan klavsenden daha gelişmiş bir yapı ama modern piyanoyla kıyaslanamayacak bir yapı tabii ki hala. Ve Mozart zamanında piyanolarda sustain pedalı dediğimiz o pedal yoktu. Şimdi aynı parçayı bir de günümüz modern piyanosundan dinleyelim bakalım tını farkı nasılmış. Tınının derinliğini duyuyor musunuz? Alttaki zaten pedalları görüyorsunuz.
piyanoda bu tını farkını oluşturan tek şey sadece tuşlar ya da pedallar değil. Modern piyanonun bu mekanizmasının içindeki kuyruklu piyanolarda yatay, bu duvar tipi dediğimiz diğer piyanolarda, upright piyanolarda ise dikeydir bu. Tellerin gerildiği mekanizma metaldir, çeliktir. O zamanlarda özellikle Pleyel zamanı, Chopin'in favori piyanosu zaten Pleyel'dir. Pleyel'in birçok piyanosu, günümüzde de öyle. Günümüzde hatta böyle çok eskimiş modellerini falan bulabiliyorsunuz sağda solda. Ahşap bir mekanizma üzerine geriliyor bu teller. Dolayısıyla da o enstrümanın sound'unun ciddi oranda etkiliyor bunlar. Şimdi bir başka örneği Beethoven üzerinden vereceğim. Beethoven dönemindeki piyanodan bir Moonlight Sonata, Ay Işığı Sonatı dinleyelim. Mozart ve Beethoven dönemi çok uzak değil birbirlerinden. Hatta Beethoven 16-17 yaşlarındayken Mozart'la tanışıyor. Onun önünde piyano çalıyor ama görüşmeleri çok uzun sürmüyor. Tek bir görüşme zaten. Ondan sonra bir daha olmuyor. Kısa bir zaman sonra da zaten Wolfgang Amadeus Mozart bu dünyadan göçüp gidiyor. Sonra romantik dönemin başlangıcı olarak zaten Beethoven kabul edilir. Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart ve Joseph Haydn'in müziklerini bir üst level'a taşıyor. İkisi arasındaki farkı hemen anlayabiliyoruz değil mi? Şimdi Mozart'ın zamanındaki piyanolara baktığımız zaman, onun tınısına baktığımız zaman Beethoven zamanında hala bir modern piyano görüntüsü yok. Sound olarak da, görüntü olarak da ama ses olarak ciddi farklar var arada. Bugün bildiğimiz modern piyanodaki o pedalları ilk kullanan zaten Beethoven'dır. Şimdi modern piyano ile Beethoven'ın aynı sonatını dinleteceğim ama aynı bölümü dinletmeyeceğim. Üçüncü bölümü biraz daha gürültülü olsun istiyorum. Moonlight Sonata'nın 3. bölümü, Pressa Agitato bölümü. Beethoven bu 3. bölümü okulda sınavda çalmıştım. Maziye gittim bir an. Neyse. Şimdi Beethoven'dan başka bir örnek dinleteceğim size. Opus 111 Do minör sonatından. Sound ne kadar soft değil mi? Bir de tuşların alttaki yapısına bakın, böyle katman katman, domino taşı gibi üstüne koyulmuş tuşlar. Her biri. Bugün Bonn'daki Beethoven Müzesi'ne gidin, bu piyanonun aynısını orada görüyorsunuz. Çünkü bu piyanoyu kullandı Beethoven.
Şimdi aynı sonatı bir de modern piyanodan dinleyelim bakalım. Gerçekten ciddi bir fark. Bu besteciler gerçekten kendi müziklerini bugün modern piyanolarla, modern orkestralarla duysaydı acaba neler hissederlerdi, neler düşünürlerdi? Hatta böyle bir sound'un mümkün olduğunu duyduklarında yeni neler yazarlardı çok merak ediyorum. Şimdi bir tane de Chopin örneği vereceğim size. Chopin'i kullandığı piyanolardan bir tanesi. Nocturne örneği vereceğim. Opus 27 numara 2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çok sevdiğim nocturne'lerden bir tanesi geliyor. Bakın piyanoda pedallar var artık. Chopin çünkü Beethoven'dan da sonra geliyor biliyorsunuz. Piyano daha böyle modern piyanoya doğru yaklaşıyor, evrilmeye başlıyor. Şimdi bu nocturne'u bir de modern piyano ile dinleyelim bakalım. Sound farkı nasıl? Ciddi fark var ya. Gerçekten. Son olarak bir tane daha Chopin örneği vereceğim. Çok sevdiğim parçalardan bir tanesi. Do diyez minör. Fantezi Impromptu olarak bilinen Impromptusu Chopin'in kendi dönemin piyanosu ve modern piyano.
Şimdi Fantazi Impromptu modern piyano ile geliyor. Anlattığım her şeyi duydunuz değil mi? Biz aslında birçok bakımdan çok şanslı bir nesiliz. Çünkü elimizin altında teknoloji diye bir durum var. Hiç duyamayan bile teknolojiyle bir nebze de olsa duyma kabiliyetini geri kazanabiliyor. Ve şu anda duyduğumuz enstrümanlar, yazılımlar sayesinde hiç olmadığı kadar net ve hiç olmadığı kadar doğru bir şekilde bizim kullanımımıza sunulmuş durumda. Dolayısıyla da bundan çok iyi faydalanmamız gerekiyor. Ve bu kadar imkanlara sahipken yüzyıllar önce yaşamış o bestecilerin yaptığı şeylerin çok daha fazlasını yapmak için çok daha fazla büyük efor sarf etmemiz gerekiyor. Ben kendi müziklerimi yaparken de, piyano çalarken de hiç kimse benim gibi duyamaz. Şimdi size bir tane daha duyum fark örneği göstereceğim. Benim duyduğum bu da etrafımdakilerin duyduğu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.